Bugün 27 Haziran Salı günü. Diyarbakır'a gitmek için saat 6'da kalktım. Bir 15 dakika sonra da aşağıya kahvaltıya ineceğim. Ondan sonra saat 7'de gideceğiz. Şimdi ben Diyarbakır'a geldim. İndiğim yer hava üssünün olduğu bir yermiş. Bana tarif ettiler nasıl su içine gidebileceğimi. Dolmuşa bindim hemen çok yürümeden. Dağkapı dolmuşlarına bindim. Bu Dağkapı dolmuşta bir sur içi olan bölgenin işte yakını. Bir 10-15 dakika falan sadece dolmuş sürdü. Şimdi geldim ve saat daha 9.30 ve 9.30'da. Yeme yerlerin çoğu açılmamış henüz. Saat 10 civarı falan açılıyormuş. Ben de burada yemek istediğim birkaç yer saat 10'da açıldığı için dedim, bir tane tatlıcı vardı İstanbul'da. Orada peynirli kadayıf falan varmış galiba. Hani peynirli kadayıfım var dedim. Çünkü bir şeyler yedikten sonra gezmeye başlamak istiyorum. Aslında çok yakındı. Yani indiğim Suriçi bölgesine çok yakındı. Bu kadayıfçı Saymışı diye bir yerde. Gittiğim zaman dediler ki Arefe olduğu için peynirli kadayıf yok. Niyetimi tutamadım çünkü bayram arefesi olduğu için neden kadayıf yok, peynirli kadayıf yok yani herhalde bilmiyorum az mı çalışacaklar bugün, yarım gün mü çalışacaklar, o yüzden mi yapmalar hani gitmez diye falan bilmiyorum ama üzüldüm onu deneyemediğim için. Benim olduğum bölgenin şu an ben parktayım, Sürgü bir park alan olarak geçiyor burası. Buranın ilerisinde cam teras falan varmış, açık hava müzesi varmış, Diyarbakır Kalesi ve Arkeoloji Müzesi varmış, Diyarbakır Müzesi varmış yine ama 2 tane yazıyor, ikisi farklı mı bilmiyorum, zannetmiyorum. Artuku Kemeri varmış yine. Şimdi aşırı aç olmadığım için 15 dakika var. Yeme yerlerinden bir tanesini seçeceğim saat 10'da açılan yerlerden. Hangisi benim gezeceğim noktalara daha yakınsa belki bir ihtimal önce oraya giderim ya da birkaç nokta gezdikten sonra tekrardan yemek için mola verebilirim. Zincirli Kıran Türbesi, Hasanpaşa Hanı var ve zaten bir de Sülüklü Han var. Ama zaten Suriçi, burası gerçekten Suriçi olarak yani harbiden Suriçi'nin olduğunu hissediyorsunuz. Çünkü ben dolmuşla gelirken bile bayağı bildiğiniz böyle gerçekten çok iyi korunmuş ya da çok iyi restore etmişler bilemiyorum. Gerçekten bir sürü içindeydim yani. Buranın içindeki zaten yine çarşılar, işte dükkanlar falan klasik hani tarihi olan bölgelerdeki işte ne bileyim ahşap bir tabela falan o tarz şeylere uygun yapılmış yani anlıyorsunuz merkez ve turistik bir yer olduğunu. Birazcık daha bu bölgeden uzak gibi gözüken burada ama birbirine yakın bir yürüme mesafesi olduğunu düşündüm. Keçiburcu, Tarihi Mardin Kapı ve Diyarbakır Kent Müzesi varmış. Bir de Meryem Ana Süryani Kilisesi varmış. Saat 4'e kadar vaktim var ama aslında 4'ten daha az yani 3.30 diyebilirim. Çünkü bugün yani şu indiğim yere geri dönmem gerekiyor bu hava üssünün olduğu yere. Oradan en son araç 4'te kalkıyormuş. 4'te orada olacak şekilde kendimi ayarlamam gerekiyor. Bir de tabii ki birazcık bu bölgeden uzak 10 göz köprü var. Ona da nasıl gideceğimi bulmam gerekiyor ama önce en yakın gezebileceğim yerlere gezmem gerekiyor ki şimdi oraya önceden gidersem belki çok zamanım olursa bu kadar yerden muhakkak alabilirim. Bir de burada hevsel bahçeleri falan da varmış. Bu da güzel ama birazcık böyle yine dolmuş güzergah ya da araçla gidilebilecek bir yer gibi duruyor. O yüzden oraya belki gidemeyebilirim. Şu anda yürüyeceğim bir yaklaşık 10 dakika, hatta belki 10 dakika bile sürmez. İlk söylediğim bu işte cam teras falan olan yerden bir başlayacağım. Gerçekten su içi. Harbiden su içi yani. Normalde şuradan yürürken şöyle bir geçit gördüm, hemen gireyim dedim. Ve şurada ağaç tatlışlara bakın. Şurada da bir tanesi böyle zıplaya zıplaya gitti, çok tatlıydı. Yani şu anda sürün işte böyle dibinden yürüyorum. Birazcık hızlanacağım tempoyu arttırmak için.
Saat 4'ten önce gidebilirim ama 4'ten sonra gidemem ve gezilmedik yer kalmasını istiyorum. Ve ileride şu an hemen cam terası görüyorum. Düşündüğümden daha yakınmış. Burada da yine bir şeyler var. Bak şehir içinde fazla otobüs gördüğümde mutlu oluyorum. Otobüs gelişmişlik göstergesi bence. Çünkü dolmuşa mahrum kalmak iğrenç bir şey. Ben bunu Trabzon'dan bildiğim için nefret ediyorum o yüzden. Trabzon'daki bu ulaşımda bir türlü otobüsü yaygınlaştıramadılar. Cam teras giriş ücreti 5 TL verdik. Ve burası ben böyle olduğunu düşünmemiştim, biraz korkunç. Oha, ben hep böyle şeyleri sosyal medyada görüp diyordum ki abi ben yürürüm. Ay kız biraz korkunçmuş. Neyse ya birazcık birazcık şey oldum. Ay bir garip. Tamam, aşağı bakmadan hızlıca yürüyorum. Aşağı bakınca çok kötü oldum. Hemen çekeyim gideyim buradan. Kız çok kötü. Ama gerçekten manzara harbiden manzaraymış. Fakat aşağı bakmıyoruz. Aşağı bakmadan. Ama ben hiç aşağı bakmıyorum şu anda. Evet, gerçekten hemen hızlıca gidiyoruz buradan. Biraz tırstım ben ya. Hiç öyle gözüktüğü gibi değilmiş. Yani şu seviyeler okey ama uca gidince biraz şey oluyorum. Yani daha güzel bir poz yakalanır. Hemen bir çekim makinemle. Artuklu Sarayı'ymış burası. Az önceki kapıdan buraya girdim. Az önceki kafenin çalışanlarına dedim ki bugün Arife olduğu için yarım gün mü açık buradaki her yer falan. Dedi ki çoğunlukla evet. Müze kart geçiyor, süper. Bir açıkmış, harika. Böcek. Yazma gibi. Kadına sordum, dedim ki buradaki müzeler yarım gün mü açık dedim. Yok, tam gün açık dedi. Ama müzeler falan dedim. O falan neye dair bilmiyorum. Şimdi içeri girilebilecek her yerden başlıyorum. Açık olan yerden başlıyorum derken ciddiydim çünkü idari binaya girmişim. Bir şey söyleyeceğim. Normalde asla böyle şeylerin reklamını yapan bir tip değilimdir böyle. Duygulandım falan. Ama özellikle bu son bir iki sene falan böyle ne zaman böyle işte Atatürk Müzesi, Atatürk ev falan böyle girsem hani işte hem tarih olarak anlatıyor işte ya da Atatürk'ün o şehirdeki işte yaptığı çalışmalar falan filan ya. Ve hep böyle işte onun sözlerini falan paylaşıyorlar. Yemin ediyorum şunu okuduğumda gözlerim doldu ya. Yani bana ver, ben kapkacak görüp durayım. Ve şu anda yetişemeyeceğimi düşündüğüm için pek çok kere okusam mı, okumasam mı, hızlı mı geçsem diye düşünüp duruyorum.
burası büyük bir alan ama şu anda kilise sanırım kapalı. Kilise deprem nedeniyle hasar aldığı için şu an ziyarete kapalıymış. İçerideki eserin pek çoğu zaten Amida Höyük'ten de çıkarılmıştı ama şu anda bu öğren yeri geçici olarak, öyle diyorlar, ziyarete kapalıymış. Ziyarete kapalı olması üzdü. Çünkü görmek isterdim. Ama aynı zamanda sevindim çünkü zamanım yok. Gerçekten bahane oldu bana. Bir tane daha bina kaldı. Onun dışında bitiyor. Yok, ya da 2 tane kalmış olabilir. Cami adabına uygun giyinirim. Ayakkabılarımızla hatır ve soruların üzerine yapmıyorum. Allah kabul etsin. Anam düşüyordu. Elbiseme takıldım. Ay, diğerleri. Ay. Yalnız surun üstüne çıkma olayı aşırı iyi. Aşırı iyi. Kendimi etek ortaysın. Devler gibi. Yani devam gerek yok da. Yani. Ama bildiğim bu etek ortaysın ya. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Az önce benim gezemediğim höyük şu. Az önce gezemediğim höyük şu. Hazreti Süleyman Camii o ve az önce girdiğim cami ve işte türbelerin bulunduğu yerde orasıydı. Yani burası gerçekten sur için. Yani o yüzden bu çok güzel bence. Ya her şey iyi güzel de merdivenler çok dik ya. Hani insan yine çıkarken bir şekil çıkıyor yandan ama inerken korkunç. Şimdi ben sur içinden çıktım. Bir 5-6 dakika yürüdüm. Burada bir şelale varmış. Bir de bir şey daha vardı. Geldim ama sadece cami var şu anda. Yani şu cami var. Ama oradan da çıkış yok. Buradan da yok yani. Boşu boşuna yola geri döneceğim gibi duruyor şu anda. Hani okey ama bu arada müze olayı bitti galiba. Muhtemelen şu an sadece açık havada gezebileceğim şeyler var. Ama ben açlıktan geberiyorum ya. Zaten ağzıma güneş kremi geldi. Ağzımda güneş kremi tadı var. Of. Şu İbrahim Bey Camii. Hemen şurası. Bana gösterdiği yol şöyle dümdüz. Benim karşımda ne var? Çıkmaz sokak. Bir türlü yolu bulamadım ya. Şimdi
ben fırıncı suya geldim. Bayağı bir yer dolaştım kaşar pide dışına bir şey yemek için ama bulamadım. Madem kaşar pide yiyeceğim bari iyi bir yerde yiyeyim getireyim. Burası çok övülüyordu. Burada hep o fırın tartışma, pide falan bu tarz şeyler varmış bildiğim kadarıyla. Sağ olsun çok yardımcı oldular ben yemiyorum dediğimde. İşte hani şunu yiyor musun, bunu yiyor musun, bunu yapalım, yanına bunu verelim falan diye. Ama ben sebze de çok seçtiğim için maalesef. Aslında şöyle buraya ilk geldim kaşarlı pide hani verebiliriz falan derler sadece. Çok konuştuk falan. Ondan sonra ben teşekkür edip çıktım hani madem kaşar pide yiyeceğim üst üste eminim başka bir şey belki görürdüm. Hani bir lokanta olsaydı bir çorba bir şey falan içecektim. Ama bulamadım çünkü bu civarda sadece kahvaltıcı ve döner lokantasıyla şey var, lahmacuncu falan var. Ve gerçekten çok sıcak hem çok sıcak hem de çok gerçekten enerjisi ve sabah 7'den beri hiçbir şey yemedim. O yüzden ben tekrardan buraya girdim ve kaşar pidesi ezmeyi çok mutluyum. Çünkü içinde hem şeker hem de muhtemelen çok beğeneceğim. Pide gelince onunla birlikte aslında şöyle tarihlerine bakabilirim. Böyle bir şey. Ben şu bir kaseye sadece ekmekle yerim. Çok güzel çünkü. Şimdi size kısıtlı gezmenin sonunu göstereyim. Al işte bura cadde. Al sana Hasanpaşa Hanı. Al işte bu da cami. Ulu Cami. Buna girelim bu hak ediyor ama hanın içi zaten kahvaltıcı da olduğu için kazık kahvaltıcı. Gerek yok gezmeye. Ya ben yürüye yürüye böyle bir yere geldim. Yani dolmuşu ararken bana şurayı gösteriyor. Köprü dediler. Aha geldik. Aha da 10 gözlü köprü. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la bu. 9 ve 10 içte kalmış olabilir. Burayı böyle şey yapmışlar. Şu tarz oturma yerleri yapmışlar. Ben şu arkadaki yere oturabilirim ya böyle çok güzel yayılabilirim. Kimse yok burada. Ama köprü fotoğrafı çekemeyeceğim gibi duruyor ya. Çünkü buradan çok kötü çıkar. Ve hep şu şapka mapka var ya kafeteryaların masaları onlar çıkıyor ya fotoğrafta. Çok kötü. Ben gerçekten yani dünyada insanlar yok olduğunda herhalde ancak fotoğraf çekebileceğim. Sinekler korkunç. Şimdi ağzımı kapatarak konuşacağım çünkü burada o kadar çok minik sinek var ki yani üvez kadar da küçük değil ama bildiğimiz sinek ve insanın ağzının içine giriyorlar o yüzden asla ağzımı açmıyorum. Şimdi köprüyü gördüm. Bu Keçiburcu falan demiştim ya kaldı diye. Orayı da çok yüksek ihtimal görebileceğim çünkü o kadar çok aşağı indim ki ben o sokağa. Ben bayağı sonuna indim ve dolmuşlara bindiğim yer zaten Keçiburcu'nun olduğu yermiş. Ben orayı sadece gezmeden direkt dolmuşa bindim. Olay bu yani. Şimdi döneceğim. Aslında dondurma yiyecektim ama yemin ediyorum o yol boyunca bir tane bile ATM yoktu. Cebimde 20 lirayla geldim 6,5'unu dolmuşa verdim. 6,5'unu da vereceğim. Teması sormak istemedim dondurmacıda.
O yüzden dondurma yiyemeden buradan döneceğim zaten. Yapılacak tek şey burada kenarlarda böyle kafeler var. Orada işte dondurma, çay var. O tarz bir şeyler. Yani çünkü şöyle. Allahu Ekber, bu nasıl bir sıcak ya. Dolmuş bekliyorum ve gerçekten dehşet bir sıcak. Yani bacaklarım o kadar terledi ki elbisem uzun diye elbisem yapışıyor böyle. O derece kötü. Şimdi Keçi Burcu dedikleri yere geldim. Ben direkt bunları da sur kalıntı zannetmiştim ama aslında şunlar Keçi Burcu dedikleri şeymiş. Bir para çeksem, bir Ma101'den falan bir su alsam, sonra bu üstün oraya geri dönsem bana yeter. Çünkü gezdim yani her yeri şu anda. İlçe dışında ulaşamayacağım yerleri artık saymıyorum. Çünkü istesem de zaten gidemem. Yani başıma gelen şey gerçekten. Şimdi sabah geldiğim noktaya geri döndüm. Ben şöyle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aynı noktaya gideceğim ve saat 4 son araç. Oradan tekrar bineceğimi düşündüm ve dolmuşta o kadar büyük bir problem oldu ki Alaya gideceğim diyorum. Nereye diye soruyor. Dedim ki midyat arabaların kalktığı yer. Sonra adam bana dedi bir yerde indirmeye çalıştı. Buradan da midyat arabaları geçiyor. Ben de konumdan bakıyordum ve orası değildi yani kesinlikle. Neyse ondan sonra bir şekilde Alaya vardım. Adamın oraya gittim dedim böyle böyle. Dedi ki ya sizde de yanlış geldiniz. Burada otogardan mı inecektiniz? Yer ayırtacaktınız falan dedi. Yani şaka oldu dedim ki ben dedim, bir yanlış anlaşma oldu galiba. Çünkü şöyle anladım ben dedim. Aynı yere geri döneceğim. Saat 4'te son araç kalkıyor ve ben yine midyata geçeceğim gibi algıladım ama o başka bir şeyden bahsediyormuş. Ve şu an midyata tek vesayet gidebileceğim araç yok. Ve şu anda tekrardan durakta bekliyorum. Tekrardan dolmuşa binmek zorundayım. Otogardan Mardin'e gitmek zorundayım. Mardin'den tekrardan midyata geçmem gerekiyor. Bakalım. Şimdi ben o dolmuştan da indim. Otogardan. İlçe dolmuşların olduğu yere geldim. Sordum. Maalesef tek vesayet midyat yokmuş. Mecburen Mardin'e gideceğim. Dolmuşla Mardin'den gideceğim. Bazı aksilikler yaşansa da sonuçta gün bitti. Gerçekten karşıdaki dondurma çok güzelmiş. Çok beğendim. Başıma gelenleri hemen anlatmak isterim. En çok da beni zorlayan kısım zaten hani varabilecek miyim, ne yapacağım, nereden gideceğim, işte falan ya Diyarbakır'da mahsur kalırsam gibi şeyler beni yordu. Önce zaten otogara gittim Diyarbakır'da. Sonra midyat arabası yokmuş. Mardin arabasına bindim. Mardin'e girdiğinde yine de iyi ki sormuşum, bir sorayım dedim. Dedim ki bu dedim midyat bu otogara gidiyor değil mi? Dedim bu otogara gitmez ki dedi. Dedim ki ben dedim midyata gideceğim ve bana midyat arabasına otogardan binmem söylendi. Bu araçların hepsi de otogara gidiyor dendi bana falan. Dedi ki işte biz midyat yolcularını işte şurada indiriyoruz falan da otogara gitmeden. Tamam ben hani ne yapayım hani nasıl gidebilirim falan. Ben seni bir yerde indireceğim. Sen oradan binersin hep o arabalar geçiyor dedi bana. Neyse indim. Böyle Mardin'in bayağı merkezi bir yerinde. Bekliyorum gelmiyor. İşte Ömerli falan geliyor. Kızıltepe geliyor. Nusaybin geldi falan ama bir türlü midyat gelmiyor. Yani her böyle şey yapıyorum falan. Gelen araçları durduruyorum böyle bu civara gelen falan. Diğer ilçe o dolmuşlar. Diyorum işte hani arkada geliyor falan diyorlar. Neyse şimdi benim sabahki dolmuştaki şoförüm Ramazan Bey'di. Gerçekten inanılmaz yardımcı oldum. Zaten ben numarası vardı hani bir şey olursa ara falan demişti. Ben zaten Diyarbakır'da ilk o hani ne yapacağım krizinde falan da yine onu aramıştım. O yönlendirmişti beni. Ama bunda da sonra ben buraya gelince Mardin merkeze yine onu aradım ama açmadı. Ben de daha aramadım. Şimdi durum böyle olunca ben bir şekilde neyse bekledim. Midyat geldi Allah'tan. Sonra bindim. Dedim ki Estel'e gidiyor değil mi falan. Evet emin oldum. Ama yol gerçekten çok yorucuydu. Yani normalde evet hani ben zaten yolculuk 2,5 saat falan olduğu için yolculuğumu biliyordum ama beni asıl yoran şey
İşte dolmuşa bir oradan oraya bin, işte buraya gidiyor mu, bu doğru yer mi, işte yok sen şurada ineceksin, yok bayan sen şurada ineceksin, yok işte sen buradayım falan, bunlar beni yordu birazcık. Ama sonuç olarak evdeyim, geldim. Yani evdeyim. Yalnız ben oteller hep ev derim. Saat 19.47. Yeme mevzusunu da şöyle yaptım. Yani normalde bir şey söyleyecektim ama çok aç hissetmedim. Karşıdan dondurma aldım ve gerçekten çok güzeldi. Bir de benim çok güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bunu daha yeni aldım. Bu benim yeni aldığım Telkari yüzüğüm. Ama ben bunu hiçbir şekilde kolonya, kozmetik falan değdirmediğim halde bu inanılmaz hemen karardı. Harbiden ama var ya, ne sıcaktı Diyarbakır. Bir sıcaktı. Ve sabah bana şoför dedi ki Midyat serindir falan dedi bana. Hani diğer yerlerden gelince Midyat için hani normalde sıcak dememeleri lazım. Çünkü diğer yerler daha sıcaktır aslında. Midyat serindir falan dedi. Ve gerçekten Diyarbakır'a gidince anladım. Ve Diyarbakır'a gittin ama sıcak o böyle bir yakmak yok yani. Hani insan diyemiyor. Ya hani keşke bir rüzgar esse de bir işte ferahlasak falan demiyor. Çünkü esen rüzgar da sıcak zaten. Hiçbir şey değişmiyor. Hatta dolmuşla giderken rüzgar çarpıyor ama rüzgar böyle sımsıcak çarpıyor. Yani yemin ediyorum bu Güneydoğu var ya, açık hava saunası, yani öyle bir şey. Yarın otogardan merkeze gidiyorum. Önce akşam arkadaşımın yanına Osmaniye'ye gideceğim firma neydi ya otobüsle? Dilmenler Mardin mi, öyle bir şeydi. Oraya yine bavulumu bırakacağım. Ondan sonra merkeze ineceğim. Merkezde geçireceğim bütün günü. Sonra da akşam yine otogardan gidiş. Güzeldi. Her şeyiyle güzeldi. Seyahat böyle bir şey. Yani sürprizlerle dolu. Güzel şeyler de var. Olumsuz şeyler de var. Aksilikler de var. Tesadüfler de var. Zaten seyahatin sevdiğim tarafı da o. Yani bilinmez olması ve böyle her şeye açık. Mesela ben ilk Sivas'a gitmek için otobüse bindiğimde yanımda oturan böyle 40'lı yaşlarında bir kadın vardı. Ve onunla biraz böyle yolculuğun sonuna doğru biraz böyle sohbet etmiştik falan. Bana dedi, Sivas kaçıncı şehrin hani gezdiğin falan. O an hiç öyle düşünmemiştim. Mesela saydım ve dedim ki belki başkalarına göre çok az, bana göre de az. Keşke her yerini gezsem karış karış Türkiye'nin, ama yani o böyle bir sayarken mutlu oldum. Dedim ne güzel, bayağı bir yer gezmişim. Gezmeye devam ediyorum diye mutlu oldum. Sonra bana dedi ki işte, yani o da babasının bir sağlık sorunu nedeniyle galiba memlekete gitmiş, bilmiyorum. Dedi ki ben dedi seni kahvaltıya çağıracağım falan dedi. İşte dedim ya, dedim çok teşekkür ederim ama dedim hani benim zaten çok kısıtlı vaktim var Sivas'ta. Hani muhtemelen hani zaman ayıramam çünkü yapmam gereken çok şey var falan. Ve bana bunu teklif etmesi çok tatlıydı. O yüzden böyle yani insanların birebir iyiliği dokunmasa bile hani böyle bir şey düşünmüş olması ve seninle bunu paylaşması bambaşka bir şey. Yani bir de yardım edenler var. Mesela bugünkü Ramazan Bey gibi inanılmaz yardım eden insanlar var. Ya da işte ne bileyim, yolda birine bir şey sorarsın ama yani sana o kadar yardımcı olmak ister ki yani sorduğuna pişman olursun, acaba çok mu rahatsızlık verdim diye. O yüzden böyle insanlarla tanışmak çok güzel. Yani şimdiye kadar hiç böyle kötü niyetli biriyle karşılaşmadım. Bana kötülüğü dokunan biriyle karşılaşmadım. Hep bana işte hani ben hani dışarıdan geldim, işte geziyorum falan dediğimde işte hoş geldin. Ondan sonra hani ne bileyim, beğendin mi? İşte ne kadar kalacaksın? Ne zamandır buradasın? Gezebildin mi? Böyle sorular gelince çok mutlu oluyorum. Yani o yüzden güzeldi ya, çok güzeldi.